Herkese merhaba. Bugün erkeklerin en derin yaralarından birini konuşacağız. Kadınların chat testini geçememesi durumunda ne olur? Bu sadece bir test değil, bir kırılma noktası. Hazır mısın? Başlıyoruz. Bu konu hafife alındı. Bize bunun doğru olduğu söylendi. Her erkek içindeki o sessiz savaşı bilir. Bir yandan güçlü durmak ister, öte yandan toplumsal baskılarla yumuşar. Bu savaş kontrolü elinde tutmakla kaybetmek arasında gider gelir. Ve çoğu zaman fark etmeden kaybedersin. Bugün sana 3 kritik nokta vereceğim. Bunları uygularsan chat testinde kadınların başarısızlığını lehine çevirebilirsin. Pişmanlık duymadan kontrolü geri al. Chat testi kadınların bilinç altında yaptığı bir filtreleme. Alfa erkekleri ayıran o ince çizgi. Eğer kadın geçemezse senin değerin düşmez. Aksine onun zayıflığı ortaya çıkar. Ama çoğu erkek burada panikliyor. Çünkü yırtıların şartlanması devreye giriyor. Değerini savunmak yerine taviz veriyorlar. Sonuç sessiz bir çöküş. Gerçek şu, kadınlar chat testini geçemediğinde bu onların sorunu. Ama sen bunu fırsata çevirmezsen kendi savaşını kaybediyorsun. Toplum sana anlayışlı ol der ama bu otoriteni eritir. Kırılma burada başlıyor. Testin kendisi değil, senin tepkin. Çoğu erkek bunu fark etmiyor. Chat testi geldiğinde kadınların sınırları zorladığını görürler ama tepki vermezler. Bu en sık yapılan yanlış. Erkeklerin büyük kısmı burada kaybediyor. Çünkü testi kişisel algılayıp yumuşuyorlar. Pek az erkek burayı yönetebiliyor. Burada hata yaygın ve genelde gözden kaçıyor. Erkeklerin çoğu burayı hafife alıyor, sınırları koruyamıyor. Bu nokta hafife alınıyor ve çoğu erkek bunu geç fark ediyor. Chat testi kadınların alfa niteliklerini sorguladığı bir mekanizma. Mesela bir kadın seni zorladığında, belki bir tartışmada, belki erişimini test ettiğinde geçememesi onun dengesizliğini gösterir. Ama sen bunu fark etmezsen değerini ucuzlatırsın. Çoğu erkek burada takılıyor. Çünkü toplumsal yalanlara inanmış. Kadınlar haklıdır, sen alttan al. Hayır, bu bir tuzak. Erkeklerin zayıf noktası tam burası. Burada direnç kırılıyor, bu çoğu erkek burada geri çekiliyor. Kontrol el değiştiriyor, sınır siliniyor. En yaygın tuzak bu. Erkekler genelde burada susuyor. Düşün, bir ilişki başlangıcında kadın seni chat olarak mı görüyor? Testler gelir, duygusal manipülasyon, sınır ihlali. Eğer geçemezse, yani senin otoritene boyun eğmezse bu onun kaybı. Ama çoğu erkek bunu normal sanıyor. Bu fark edilmeden oluyor ve çoğu burada çözülüyor. En sessiz kayıp burası. Burada güç sızıyor, erkekler burada olduğu gibi duruyor. Çoğu bu aşamada kalıyor ve çözülme burada başlıyor. Asıl mesele şu, gözden kaçan nokta da bu. Kimsenin durup bakmadığı yer burası. Sorun sandığın şey bu değil. Chat testini kadın geçemediğinde senin değerin sorgulanmıyor, onun uyumu sorgulanıyor. Kırılma tam burada. Çizgi burada aşılıyor, gerçek kopuş noktası bu oluyor, dönüm noktası da burası ve de kimsenin yüzleşmediği yer. Ben de buradan geçtim. Aynı hatayı defalarca yaptım. Bu bana pahalıya patladı. Burada ben de düştüm. O noktayı fazlasıyla gördüm. Bunu fark etmem oldukça zaman aldı. Bu bedeli ödedim, burada durup düşündüm ve bu beni değiştirdi. Bir erkek sınır koymadığında değeri düşer. Bir erkek aşırı uyumlandığında saygı kaybeder. Bir erkek geri çekilmediğinde gücü erir. Bir erkek her şeye evet dediğinde konumu düşer. Bir erkek sessiz kalması gereken yerde konuşursa zayıflar. Eğer chat testinde kadın geçemiyorsa senin bu davranışları sergilemen onu daha da uzaklaştırır. Bir erkek erişimi ucuzlattığında değersizleşir. Bir erkek kontrolü bıraktığında yön kaybeder. Bir erkek duygularını yönetemezse otorite kaybeder. Bir erkek önceliklerini kaydırdığında merkezden düşer ve bir erkek kendini feda ettiğinde görünmez olur. Sessiz çöküş burada başlıyor. Zincir burada kırılıyor. Denetim burada kayboluyor. Çatlak ilk burada oluşuyor. Güç burada el değiştiriyor. Fark edilmeden olan bu. Kimse buraya bakmıyor. Asıl kayıp burada, itibar burada sızıyor, kontrol burada elden gidiyor, denge burada bozuluyor. Ve otorite burada eriyip saygı burada düşüyor. Sessiz alan burası. Kayıp noktası burası. Görmezden gelinen an bu. Asıl kırılma anı da burada oluşuyor. Başlangıç noktası burası. En tehlikeli yer burası. Geri dönüş burada zorlaşıyor. Her şey burada baştan değişiyor. Chat testini düşün. Kadın seni zorluyor. Belki kıskançlık testi, belki erişim testi. Geçememesi
onun chat'i yönetemeyeceğini açıkça gösteriyor. Ama sen bunu kişisel alıp zayıflıyorsun. Bir erkek gereksiz açıklama yaptığında güç verir. Bir erkek sınır silerse denge bozulur. Bir erkek sabit kalmazsa güven kaybolur. Bir erkek her an ulaşabilirse değeri düşer. Bir erkek risk almazsa saygısı da azalır. Ben de bir zamanlar bu testi umursamadım, hafife aldım. Bir ilişkimde kadın sınırlarımı zorladı ve geçemedi. Ama ben anlayışlı olmak adına taviz verdim. Sonuç, kontrolü kaybettim. Bu beni sertleştirdi. Aynı boşluğu yaşadım. Bu bana tabii ki ders oldu. Burada yüzleştim. Bu beni durdurdu. Aynı sessiz kaybı gördüm. Kendime kızdım. Bu noktayı geç fark ettim. Aynı bedeli ödedim. Bu beni ayıştırdı. Burada netleştim. Bu kırılmaydı. Ama buradan öğrendim. Denge korunur. Yoksa her şey çöker. Emek tek taraflıysa asla denge yoktur. Risk tek taraftaysa değer düşer. Bedava olan tüketilir. Kolay erişilen sıradanlaşır. Çaba yoksa kıymet yoktur. Kaybetme korkusu yoksa saygı hiç yoktur. Ter dökülmeyen şey önemsenmez. Efor tek yöndeyse güç kayar. Bedel ödenmeyen unutulur. Zor kazanılmayan korunmaz. Chat testinde kadın geçemediğinde bu metafor devreye girer. Eğer senin değerine yatırım yapmıyorsa denge bozulur. Ucuz olan harcanır, değer talep eder. Emeksiz bağ zayıftır. Tek taraflı yatırım çöker, karşılıksız olan tükenir, risk olmayan yerde değer olmaz. Zahmet yoksa bağ yoktur. Uğruna ter dökülmeyen savunulmaz. Kolay gelen kolay gider. Bedel yoksa kıymet yoktur. Emek dengesi burada şarttır. Kayıp ihtimali değeri doğurur. Zor ulaşılan korunur, bedava olan hor görünür. Risk paylaşılmıyorsa güç kayar. Yatırım yoksa bağ kopar, değer korunarak oluşur, tek taraflıysa saygı gider. Bedel ödenmeyen bırakılır, kıymet çabayla ölçülür. Yani kadın testi geçemediğinde onun yatırımı yetersiz demektir. Sen bunu fark edip geri çekilmelisin, değerini koru, yoksa silinirsin. Şimdi harekete geç. Bu videoyu izledikten sonra bir ilişkindeki son chat testini düşün. Kadın geçemedi mi? Ne yaptın? Yorumlara yaz. Testi geçti mi yoksa kaybettin mi? Bu senin uyanışın olsun ve abone ol. Çünkü bu seride daha fazla gerçek var. Şimdi netleşiyoruz. Buradan sonra uygulama var. Dinlemek yetmez. Şimdi kontrol sende. Burada durma. Şimdi aksiyon zamanı. Bu noktada karar verilir. Buradan dönüş başlar. Şimdi sınır çiziyoruz. Burada net ol. Chat testi geldiğinde tepkini gözlemle. Kadın geçemiyorsa geri çekil, erişimini kısıtla. Değerini savun, hayır demeyi öğren, taviz verme. Yatırımını ölç. Karşılık yoksa devam etme. Şimdi uyguluyorsun. Bu noktada seçim yaparsın. Artık bahane yok. Şimdi duruş koyuyoruz. Buradan sonrası pratik. Şimdi devreye gir. Bu noktada harekete geç. Çizgiyi çek. Uygulamaya başla. Şimdi netleşme zamanı. Yorumlara deneyimlerini yaz. Bu testi yaşadın mı? Kadın geçemediğinde ne oldu? Beraber tartışalım. Bunun nedenini anlatacağım. Buradaki sebebi bir sonraki videoda açıklıyorum. Bu davranışın arkasını konuşacağız. Testlerin neden geldiğini anlatacağım. Kadın doğasındaki karşılığını açıklıyorum. Teşekkürler izlediğin için. Kendine iyi bak, kontrolü elinde tut.